Karadağ'dan, Kotor'dan yeni bir videodan herkese selamlar. Bence 1500'den fazla basamak vardır burada ya. Bir daha çıkar mıyım hayatta? Çok tehlikeli ve vallahi bu da çok tehlikeli, çok sağlam gözükmüyor. Şu görüntü harika ya. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Yüksek risk bölgesi, dikkat edin demişler. Herhalde kayalan mayalan mı dökülüyor? Uyarının sebebi Eskişehir Meydanı'nın, yani kaleye girişin önündeyiz şu anda. Ana girişin önündeyiz. Ana girişten başlayalım istedim. Buradan gireriz. Komple içerileri gezeriz. Sonra yukarı doğru nerede kaldı? Evet. Şurada. Kaleye doğru tırmanırız bir. 1500 küsür bir merdiven var. Bakalım bu sıcakta nasıl tırmanacağız onu da bilmiyorum. Bu arada buraya şey geldi. Büyük devasa bir kruz gemisi geldi. Şu an sezon olmadığı için az geliyorlar. Sabah geldi bu. Şu an aşırı bir yoğunluk var. Sanki sezonmuş gibi bir kalabalık var içeride. Akşam büyük ihtimalle gidecek ya da yarın gidecek. Çünkü dün ben buraya geldiğimde de vardı. Sabahleyin. Akşamına gitmişti. ...1555 yılında Rönesans mimarisinden esinlenerek yapılmış bir kapı burası. Kale de zaten Venedikliler tarafından savunma amacıyla inşa edilmiş. Ama kapının girişinde 21 Kasım 1944 yazıyor. Görüyorsunuz. O tarihin yazma sebebi de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra şehrin özgürleşmesi. O tarihi oraya not düşmüşler daha sonrasında. Hadi girelim içeri şimdi. Ana kapıdan girer girmez hemen karşımızda bizi 1602 yılında yapılmış bir saat kulesi karşılıyor. Hafiften de öne doğru eğimli bir saat kulesi. İlginç olan onun önünde bir anıt var, görüyorsunuz. Gel yaklaş oraya bakalım be. Bu gördüğünüz anıt söylentiye göre yüz kızartıcı bir suç işlendiğinde işte yani herhangi bir suç işlendiğinde buraya bağlanıyormuş o kişiler. Buradan gelip geçenler de onlara tükürüyormuş. Ve burada işte ne derler, teşhir ediliyorlar. Yani öyle bir şeymiş. Eskişehir'in içindeki dükkanlarda çok fazla Türk'le karşılaşabilirsiniz. Çünkü buranın neredeyse, buradaki dükkanların tamamı neredeyse Türkler tarafından çalıştırılıyor yani. Bir iki sokak geçtikten sonra hemen yine bir meydana geliyoruz. Burada da Kotor'un en önemli dini yapılarından biri bulunuyor. Santrifon Katedrali. 1166 yılında inşa edilmiş. Depremlerden dolayı daha sonra tekrar restore görmüş. Hatta bir kulesinde 1166, bir kilosunda da 2016 yazıyor. Hemen kilisenin tam karşısında da tarihi arşivi bulunmakta. Küçük bir yer, herhangi bir giriş kapısı göremedim ben, yani kapalı gözüküyor şu an. Ziyaret edilebilen bir yerse bilmiyorum yani, bakılabilir. Şimdi biraz daha devam ettikten sonra yine bir meydana daha denk geliyoruz burada. Burada da 1195 yılında inşa edilmiş bir kilise bulunmakta. Saint-Luc Kilisesi. Küçüktür ama uzun süre burası hem Katolikler hem de Ortodokslar tarafından ortak olarak kullanılmış. Hemen Saint-Luc'un yanında da bölgenin en büyük Sırp Ortodoks katedrali bulunmakta. 20. yüzyılın başlarında inşa edilmiş Saint Nicholas Katedrali burası da. Burası da bildiğiniz bizim kapalı çarşı. Gerçekten bildiğiniz kapalı çarşı. İçerideki çünkü bütün işletmeler Türk. Hemen bu Ortodoks Kilisesi'nin yanında. Sağa döndüğünüz zaman oradan Bazar diye yazıyor zaten. Ne yapıyorsun? Gel, gel, gel. Gel, kaçma, gel.
Bak nasıl geldi hemen. Gel. Burada kedilere bizdeki gibi pis 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 demiyorlar. Kıs kıs diyorlar. Kıs kıs deyince geliyor burada. Kıs 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 kıs. Bayağı kedi var her yerde. Gel. Gel. Şöyle bir vejetaryen pizza, bayağı büyük bir dilim. 3,5 euroymuş. Mantar, domates, zeytin, roka. Bakayım tadına nasıl. Güzelmiş bayağı. Ben şunu yiyeyim, devam ederiz. Evet, döndük dolaştık. Saatin oraya geri geldik bakın. Şöyle bir yuvarlak çizdik. Döndük geldik buraya ama o tarafa tekrar geri gideceğiz çünkü tepeye tırmanmamız için kaleye, yani dağ tepeye mecbur o arkadan kapıdan çıkacağız. Buraya şimdilik niye geri geldim? Şu surlara bir çıkalım istedim. Surlara doğru bir çıkalım. Ondan sonra döneriz oraya. Kaleye çıkmazsanız eğer neredeyse böyle 1 saatte 2 saatte gezebileceğiniz bir yer aslında burası. Kotor da genel olarak küçük bir yer. Yani bir gün eğer sadece burada bu bölgede kalacaksınız bir gün konaklamak bile yeterli. Hatta hiç konaklamadan bile burayı gezebilirsiniz. Civar yerlere gitmeyecekseniz. Şimdi ana girişten böyle hep sağ tarafa gide gide geldik. Surlara tırmanmanın yolunu bulduk hemen. Şöyle göstereyim burada. Ama burada da bir kapı girişi var. Bir oraya çıkmadan önce buraya bakacağım. Burası büyük ihtimalle otopark, otogar yönünden geldiğinizdeki ilk giriş kapısı. Otogardan doğru şehre gelirken karşınıza çıkacak olan ilk kapı, muhtemelen burayı çoğu kişi görmeden ilk başta geçer çünkü çok kuytuda kalıyor. Normalde şu yoldan şöyle yürüyerek ana girişe doğru gidiyorsunuz. Direkt buradan böyle gelirseniz bence daha mantıklı ve daha sakin burası. Ana girişin yoğunluğunu yaşamadan direkt buradan şehrin içine doğru girebilirsiniz. Bakalım surlardan nasıl görünüyor şehir. Sezonda burası ücretli galiba. Turnike falan koymuşlar ama şu an açık. Otogar hemen şurada, şu gördüğünüz büyük binanın fabrika orası eski. Bacası var hemen onun yanında. Çok yakın yani şehre. Böyle geldiğinizde buradan böyle hop giriyorsunuz içeri. Tabii burada yaşayan, oturan insanlar da var bu arada hala. Yani sadece turistik değil. Bunlar da yaşayan, oturan insanlar da mevcut. Ablanın biri buraya surlara çamaşır asmış. Çamaşır kurutuyor. İçerilere göre buralar daha sakin. Ama burası şey değil. Mesela Budva'nın sahili çok güzel. Bana göre Budva buradan daha da güzel. Akşam yürüyüşü yapmak için özellikle. Yani şu tarafta, şu kruz gemisinin gerisinde gidersek gösteririm. 1 kilometrelik bir sahili var. Ve hani böyle geniş bir sahil de değil. Çok küçük bir kumsal ve yürüyüş yolu. Araba yolu. Ufak bir de kaldırımı var. Ama Budva'da gayet güzeldi. Hani bir önceki videoya, Budva videosuna bakarsanız izleyenler zaten bilir. Çok güzel bir sahili var yani ve saatlerce yürüyebileceğiniz uzunlukta. Çoğu kişi bu surlarda insanları görünce şuradan bir fake yiyor. O fake'i ben de yedim buraya girdiğimde. Ana girişin önüne geldik şu anda. Saat kulesinin hemen bu arkasında burada merdiven var. Surlara çıkıyormuş havası veriyor ama bir anda halbuki binaya giriyor. Surlara çıkmıyor. Buradan böyle devam edip işte ileri doğru gittiğimizde ta ileriden girebiliyoruz. Evet, yürüdük. Surların sonuna doğru geldik. Kruz gemisinin önünde bitiyor. Yani ana girişin birazcık ilerisinde bitiyor burada surlar. Burada bir kafe yapmışlar böyle. Buranın üzerinde. Buradan da giriş var. İnerken buradan ineriz, o girişi gösteririm size. Orada bitmemiş aslında surlar. Arkaya doğru devam ediyor. Hazır buraya gelmişken kaldığımız yeri de göstereyim size. Hemen şurada bir yerde. Arka girişin orada. Az önce bu önünden geçtiğimiz Sırp Ortodoks Katedrali'nin arkasına geldik hemen. Denizin suyu o kadar da güzel değil, bulanık, bu gemilerden dolayı olsa gerek. Budva'nın suyu çok daha güzel, çok daha tertemiz. Ve bir de burası aynı zamanda zaten içeride kaldığı için, bakın burada harita geldi göstereyim.
Görüyorsunuz yani. Denize, Adriyatik'e açılabilmek için şöyle bir yol izleniyor. Aralardan giriyorsunuz, böyle buralara kadar geliyorsunuz. Yani dünyanın en büyük fiyortlarından birisiymiş burası da işte. Su içebilirsiniz. Sular içiliyor burada. Temiz. Hatta bakalım tadına. Buz gibi geliyor. Şimdi Eskişehir Meydanı'ndan, kaleden çıktık. Sahillerini gezelim biraz buranın. Hemen biraz yürüdüğümüzde burada market var, şu Voli yazan. Yani büyük süpermarket. Ben alışverişleri de buradan yapmıştım. Hemen bu yolun ilerisinde benim konakladığım yer. Şu karşıdan şimdi şeye geçeceğiz, sol tarafa doğru geçeceğiz. İleriden, ışıklardan. Ondan sonra sahil yolu başlıyor. Yarın sabah saat 8.30'da buradan Dubrovnik'e geçeceğim, Hırvatistan'a. Hemen o terminalden buraya geldiğim gibi otobüsle. Dubrovnik'e geçmek çok pahalıymış yalnız. 30 euro bir kişi. Yani şu an böyleyse sezonunda acaba kaç paradan satıyorlar ve yer bulmak problem olabilir. Ben önceden almamıştım. Az önce buradayken gittim terminale. En erken saat kaçta ve en son saat kaçta olduğunu sordum. Bu arada en sonda saat 1'de var. Çok geç saatlerde de yok. 8.30'da ilk otobüs, son otobüste saat öğlen 1'de kalkıyor buradan oraya. Sahil kısmı böyle işte başladı şimdi burada. Denize girenler de var, güneşlenenler de var. Hemen böyle bir önünde bir kumsal. Şöyle bir yürüyüş yolu. Ve işte oteller, evler mevcut. Bu arada hani Dubrovnik'e geçeceğim ama tabii ki vize uygulanıyor orada. Orası Schengen bölgesi. Yani Hırvatistan da aslında bir Balkan ülkesi ama onlar Schengen'e dahil. Bilginiz olsun. Yani Budva'daki sahili hatırlayın. Sahil ve yolun arasında zaten şuranın genişliği kadar bir çimenlik, parklık alanlar vardı. Bu kadar bir geniş alandan sonra daha şu evlerin arka tarafında yol vardı yani. Hatta daha da uzak. Bu kadar zaten kumsalı var yani. Şu alan kadar oranın kumsalı vardı. Evet, zirveye tırmanmadan önce bir kahve molası verdik sahilde. Güzel böyle arka planımızda mis gibi Adriyatik denizi. 2,5 euroya burada böyle bir kahve içebilirsiniz sahilde. Hemen hemen bütün bu sahil boyundaki kafelerde fiyatlar aynı. Şimdi kaleye doğru tekrar Eskişehir'in içine girip tırmanacağız. Bunların hepsi bu kruz gemisinden gelen kalabalıklar ya. Ve dikkatimi çekti, hep yaşlı. Hiç genç yok, baksanıza. Milletin yaşlıları, emeklileri ne güzel dünyayı geziyor. Bizimkiler de açlık mücadelesi veriyor. Nasıl şey yapacağız diye, geçineceğiz diye düşünüyor. İşte ne yapalım? Bir şey diyemiyorum yani onunla ilgili. Evet, kalenin yoluna geldik. Patiko yola. Buradan yukarı doğru 1500 tane basamak çıkacakmışız bakalım. Yolun kendisi zaten çok kötü, bozuk. Kotor'un dar taş sokaklarından ayrılıp şehrin en zorlu rotasına başlıyorum. Ayağınızda çok iyi bir ayakkabı olması lazım. Yollar çünkü o kadar kötü ki şu taşlar. Girintili çıkıntılı böyle kayıyor ayakkabı. Yaklaşık 1500 basamak. Ama bu basamaklar sadece turistler için yapılmadı. Düşün, bu kadar kötü bir yol olmasına rağmen sezonda buradan ücretli çıkıyorsunuz. Ama aynısının şeyi de var. Hemen şu geride bir tane patika bir yol daha var. Şuralarda bir yerde kalıyor. Oradan ücretsiz bir şekilde çıkabilirsiniz. Evet, şimdi biraz daha böyle manzaranın güzelleştiği bir yüksekliğe geldik. Şöyle göstereyim. Ta şu tepeye Dağların tırmanacağız. arasına sıkışmış bu doğal liman, yüzyıllar boyunca hem ticaret hem de savaşlar açısından büyük önem taşıdı. 1555 basamak derken herhalde şu yandaki şunları kastediyorlar. Çünkü normalde şöyle kötü bir yol var. Kotor'a gelen binlerce kişi her gün bu merdivenleri çıkıyor. Peki onları zirveye kadar çıkmaya ikna eden şey ne?
Bugün bu yolu dünyanın en güzel manzaralarından birine ulaşabilmek için çıkıyorum. Ama yüzyıllar önce bu basamakları çıkanların tek bir amacı vardı. Hayatta kalmak. Bayağı bir yükseltiye geldik şu an. Bir dünya yol çıktık. Hala bitmedi. Şehrin bakın bu tarafı da gözüküyor artık. Hala bir dünya yol var. Bence 1500'den fazla basamak vardır burada ya. İlk bakışta sadece taş merdivenler gibi görünüyor. Ama bu basamakların her biri yüzyıllar boyunca Kotor'u korumak için inşa edilmiş savunma sisteminin bir parçası. Her şehrin bir hikayesi vardır ama bazı şehirler hikayelerini sokaklarda değil, zirvelerde saklar. Kotor'u özel yapan sadece tarihi değil, bir tarafta yüzlerce metre yükselen dağlar, diğer tarafta Adriyatik'in en güzel koylarından biri. İnsan eliyle yapılan surlar, doğanın oluşturduğu bu manzaranın içinde adeta gizlenmiş. Her kademede, her aşamada yeni bir manzara açılıyor. Şu taraflar gözükmedi, şimdi oralar gözükmeye başladı. Muazzam bir manzara var şu an ya. Burada saatlerce oturup bunu izleyebilirsin. Çıkmaya devam hala. Şu an 40 dakika oldu. Evet, 40 dakikadır dinlene dinlene tırmanıyoruz. Ve hala varabilmiş değiliz. Her basamakta biraz daha yükseliyoruz. Şehir sessizleşiyor. İnsanlar küçülüyor ama tarihin ağırlığı büyüyor. Bir daha çıkar mıyım? Hayatta. İmkansız. Şu ana kadar tırmandığım en uzun ve en yorucu, en sıkıntılı yer diyebilirim. Sümela'ya da tırmanmıştım Trabzon'da ama o bu kadar değildi yani. Bu baya herkesin yapabileceği bir şey değil. Yolun yarısında pişman olan çok insan var. Görebiliyorum. Oturuyorlar, çıkmıyorlar. Yüksek risk bölgesi, dikkat edin demişler. Herhalde kayalar mayalar dökülüyor. Resmen şu an karşıki dağın zirvesinin hizasına geldik. Daha da yukarısına gideceğiz bunun. Evet, oralara geçmememiz gerekiyor. Riskli bölgeymiş oralar çünkü. Şu an tırmanış zorlaştı. Demek ki aşağıdaki uyarının sebebi... Bu nasıl bir merdiven ya? Yani bunun dikliğini nasıl tarif edeyim bilemiyorum şu an. Oha! Aşağıdaki uyarıyı demek ki bu yüzden yapmışlar bence. Kaya dökülmesinden ziyade değil. Dikkatli, çok dikkatli çıkın. O kadar aşırı dik ki. Yani çok tehlikeli. Bu şehri ele geçirmek isteyenler denizden geliyordu. Şehri savunanlar ise umutlarını bu dağın yamacına inşa ettikleri surlara bağlıyordu. Bu yüzden taş taş örülen bu surlar sadece bir kale değil, Kotor'un nefes almaya devam etmesini sağlayan son savunma hattıydı. Düşünsenize, yüzlerce yıl önce aynı merdivenlerde askerlerin ayak sesleri yankılanıyordu. Nöbetçiler gözlerini körfezden ayırmadan yaklaşan gemileri izliyordu. Belki de bu taşların üzerinde bir şehrin kaderini değiştiren kararlar alındı. Bugün ise aynı yolu sadece bu manzarayı görebilmek için yürüyoruz. Eğer çıkarsanız buraya burada karıştırmayın. Merak ediyorsanız tabii çıkın az önceki yere ama şöyle bir yol ayrımı gelecek burada. Burada sağdan gidin. Yukarı tırmanmaya devam etmek için bu yolu kullanmak gerekiyor. Buradan çıkınca işte o az önceki şu tepeye çıkıyoruz ve çıkmaz bir nokta orası. Yani buradan böyle çıkıp şuradan şöyle inip tekrar buradan devam da edebilirsiniz. Çıkıp bakmak istiyorsanız çıkın ama çok tehlikeli. Geri inmek zorundasınız. Oradan yol gitmiyor. Yol buradan gidiyor. Ve belki de Kotor'un büyüsü tam olarak burada başlıyor. Çünkü bazı şehirler güzelliğini size hemen göstermez. Az kaldı. 5 dakikalık yol kaldı galiba. Önce sizi sınar. Nefesinizi, sabrınızı, kararlılığınızı. Buraya ya sabah erkenden çıkın ya da akşama doğruya bırakın burayı. Çünkü gün ortasında çıkmaya kalkarsanız hem aşırı sıcak olur hem de bütün gününüzü burası kilitler diye düşünüyorum. Sonra da zirvede yüzyıllardır değişmeyen o manzarayla ödüllendirir. Her kademe ayrı bir manzara, ayrı bir güzellik. Tabii bir de bu yolun dönüşü var. Bakalım ne yapacağız. Yaklaşık 1500 basamak. Zirveye ulaştığınızda yaklaşık 260 metre yükseklikte oluyorsunuz. Kağıt üzerinde çok büyük görünmeyebilir ama özellikle yaz sıcağında gerçekten zorlayıcı. Buralar böyle taş dikip dilek diyorlar herhalde. Taş dikmiş herkes böyle yerlere. Artık zirveden önce son bir ara noktadayım. Bu tırmanış bence bir like'ı hak ediyordur diye düşünüyorum. Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Desteklerinizi esirgemezseniz beni mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ederim.
Bu surların geçmişi yaklaşık 1500 yıl öncesine kadar uzanıyor. İlk savunma yapıları Bizans döneminde kuruluyor. Normalde işte mesela burası, şuralar daha yüksekti belli ki. Böyle duvar vardı burada, yıkılmış. Daha sonra Venedikliler Osmanlı tehdidine karşı kaleyi ve surları yüzyıllar boyunca güçlendiriyor. Kotor'un UNESCO listesine girmesinin en önemli nedenlerinden biri de bu savunma sistemi. Şehri çevreleyen surlar dağın eteklerinden başlayıp zirveye kadar uzanıyor. Bugün gördüğümüz yaklaşık 4,5 kilometrelik sur sistemi, Avrupa'nın en iyi korunmuş ortaçağ savunma yapılarından biri olarak kabul ediliyor. Like atan elleriniz, parmaklarınız dert görmesin. Evet, zirve gözüktü, bayrak sallanıyor tepede. Evet, tepelerden yuvarlanan taşlarla insanlar burada herhalde dilek tutuyorlar. Taşları böyle dikiyorlar. Bir anlamı vardır diye düşünüyorum. Vallahi bu da çok tehlikeli, çok sağlam gözükmüyor. Hop, tamam. Yaklaşık 1500 basamak. Sonunda buna değiyor mu? Orası tartışılır. Bazı manzaralar yürüyerek kazanılır. Kotor'un en güzel manzarasının bir bedeli var. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Yolun yarısında pişman olan çok insan var. Karşınızda Adriyatik'in en etkileyici koylarından biri. Eskişehir, Stadigrad yani tamamıyla aşağıdan buraya kadar 4 kilometrelik surlarla çevrildi burası. Zamanında işte İtalyanlar, Venedikliler, içeride hatta aşağıda işte Hırvatlar, Avusturyalılar, bunlara ait yerler de var. Yani o zamanlarda savunma amaçlı yapmışlar burayı. Sonrasında işte Sırbistan'dan 2006 yılında burası ayrılıyor, bağımsızlığını ilan ediyor. Onların öncesine de gidersek zaten Yugoslavya Cumhuriyeti'ne bağlı olmuş oluyor. Daha da gerilere gidersek zaten krallık olarak geçiyor bunlar. Yani tarihi bilgisi de çok fazla var. Bu arada Karadağ'ın ismi de 1750 metre yükseklikte olan Lovćan Dağı'ndan geliyor. İtalyanca karşılığı Montenegro. Yani Karadağ demek oluyor. İsmini de buradan alıyor. Böyle de bir bilgi var. Onu da paylaşayım sizle. Kısaca Karadağ'la değerlendirecek olursak bence Kotor, yani Kotor günübirlik de gezilebilir ya da bir gece kalınabilir ama Budva bence zirvede. Budva'ya muhakkak gidin. Özellikle deniz tatili yapmak için Budva'ya gidebilirsiniz. Ben Budva'yı sevdim. Kotor da benim için artık hani nasıl söyleyeyim, hızlı geçilebilecek bir nokta aslında hani. Geçerken uğranabilecek bir güzergah. Bana göre, bilmiyorum. Ama Budva'da konaklayıp keyfini çıkaracağınız bir nokta. Nisan ayında olmamıza rağmen şu an yine güzel bir kalabalık var. Çünkü anlık buralara kruz gemileri geliyor ve yüzlerce insan iniyor bir anda. Bir anda sanki böyle yazın sezonun ortasındaymışsınız gibi hissedebiliyorsunuz. Temmuz'da, Ağustos'ta düşünemiyorum bile nasıl bir kalabalık olduğunu. O yüzden ben Nisan ayında gelmeyi ve Nisan ayında gelmenizi tavsiye ederim. Manzaraya baktığında sadece kırmızı çatılar ve masmavi denizi görmüyorsun. Binlerce insanın emeğini, yüzyıllar boyunca verilen mücadeleyi ve tarihin hala yaşamaya devam ettiği bir şehri görüyorsun. Belki de bu yüzden Kotor sadece gezilen bir şehir değil, hissedilen bir şehir. Evet, saat 5:42 ve inişe geçtik. Bakalım kaç dakikada ineceğiz aşağıya. Eskişehir'in içi şimdiden boşalmış bile. Bakın gündüz demiştim hani akşam incin top oynuyor. Kimse kalmıyor. Buradan ben sokak aralarını görebiliyorum şu an. Bomboş yani. Bu gemi gidecek büyük ihtimalle, dumanlar çıkarmaya başladı arkasından. Demek ki günübirlik geldi, bu sabah geldi. Durmadan devam edecek, gidecek. Bakalım kaç dakika olmuş şu an. Yolu yarıladık gibi. Hemen seri bakayım. 17:55. Kaçta çıkmıştık? 47 mi? 42 mi? Hatırlayamadım tam. 42 idi galiba. Evet. 42'de çıkmıştık. 55 olmuş. Ya 20 dakika falan sürecek galiba inmekte. Az önce dediğim gibi hareket etmeye başladı. Gidiyor. Bu tahminimce bir dışarıdan bir saydım 10 katlı falan. Bunun daha büyükleri de var. Evet, kaptan
kornayı son kez çalıyor. Döndü, manevrasını tamamladı ve yola çıktı. Yolun açık olsun. Biz de indik sayılır, geldik. Şuradan bir köşe kaldı sadece. Yani o manevrayı tamamlayana kadar biz de aşağı inmiş olduk. Yaklaşık 20 dakika sürdü inmemizde. Evet, an itibariyle başladığımız noktaya geldik, yolu bitirdik. Saat 6'yı 15 geçiyor. Kaldığım yeri de size göstereyim. İsterseniz, konaklamak isterseniz. Ben beğendim, onun için tavsiye edebilirim size. Hani reklam amaçlı değil. Lokasyon olarak, yer olarak temiz bir yerde. Orayı da göstereyim. Ondan sonra Kotor videomuzun artık sonuna gelelim. Gemi gitti, insan kalmadı bakın. Kruz gitti, şehir boşaldı. A'dan L'ye kadar kapı var. Kapı numarasını bunu tam göremedim ama ya hemen bir yandan surun oradan girişin olduğu işte o sabah çıktığımız yer. Şu surun üstündeki kafelerin olduğu nokta. Şimdi buradan bakınca biz nereye çıkmışız ya diyorum. Şuraya bakar mısınız ya? Gözükmüyor zirve yani. Bayrağı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Zoomlarım biraz oraya ben ama tam şu uçta. Şu surların dikliğine bakın. Buradan böyle işte aşağıdan yandan devam ediyor. Yukarı kadar gidiyor. Tamı tamına 4 kilometrelik bir surla Eskişehir'i çevreliyor. Biz alışığız pis pis demeye de bakmıyorsunuz. Siz kıs 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 yapınca bakıyormuşsunuz. Bizde de kıs kısı köpeğe kullanırlar. Bilginiz olsun hani. Köpeği böyle işte kışkılatmak mı derler işte hani böyle gaza getirmek, saldırttırmak için kıs 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 yaparlar. Burada büyük bir otopark var. Araçla geldiğinizde araç bırakabileceğiniz. Fiyatlarını bilmiyorum ama büyük ihtimalle günlük bazda, saatlik bazda bir fiyatı vardır. Çok pahalı olacağını düşünmüyorum. Ama zaten şöyle bir şey şimdi otele gidince göreceksiniz. Benim konakladığım otelin önünde kendi büyük bahçesi, park alanı var. Bazı yerler burada öyle, hatta araçla işte gelirseniz onlara dikkat edin, böyle araç bırakabileceğiniz, aracı park edebileceğiniz oteller bulmaya çalışın. İşiniz daha kolay olur. Hem de daha ekonomik olur. Buradan biraz devam ediyoruz. Çok uzak değil, bakın çıktık. Hemen sağa döneceğiz şimdi. Sabahki gösterdiğim market 200 metre ileride solda aşağıda. Buradan sağa döndükten sonra burada böyle kenarda bir tane küçük bir fırın var. Sabahleyin atıştırmalık işte böyle sıcak bir şeyler almak için isterseniz. Hemen biraz yürüdük. Hop. Buradan sol yaptık. Neymiş sokağın ismi? Marovina. Bakın. Sessiz, sakin. Güzel bir nokta. Evet, burası. Hemen burası. Adı da burada yazıyor zaten. Böyle bir yer. Değerlendirmek isterseniz bakabilirsiniz geleceğiniz zaman. Evet, güzel bir sandviç yapma vakti. Dedik ki hazır madem mutfak var, kendimize şöyle güzel bir sandviç yapalım. Yorgunluğumuzu burada bir atalım. Çok güzel bir çardağımız var şu an burada. Mutfağımız da vardı. Gittim aşağıdan marketten hemen bir şeyler aldım şöyle güzel. Ondan sonra güzel bir sandviç yapalım. Toplam bir 20 euro harcadım. Kaşar peyniri, füme hindi, füme dana eti, mozzarella peyniri, domates, ıspanak, şöyle srirachalı acılı güzel bir krem peynir aldım ondan sonra. Çok güzel bir de böyle değişik bir ekmek aldım. Kedicik, burada sana göre bir şey yok. Bak sana verdim aşağıya. Git orada ye. Burası çok kedi dolu bu arada. Kediler şehri. Kotor biliyorsunuz. Adının hakkını veriyor. Adım başı her yerde kedi var. Fümemizden koyalım. Şöyle. Şişt, sakın ha buraya bir hamle yapma bak. Bunun üstüne şöyle ıspanağımızı koyalım güzelce. Yeşilliksiz olmaz. Vallahi bunlarda roka falan yok. Ama ıspanak da olmazsa olmazlardan. Güzel gidiyor yani. Ispanağımızı da şöyle koyalım. Ispanağımızın üzerine şöyle kalın mozzarella peynirlerimizden koyalım. Domatesimizden de şöyle mozzarellaların üzerine doğru koyalım. En üstte de dana fümemizi
Hatta araya dur. Araya bir ıspanak daha atsam mı? Yok, atmayayım. En üstte de şöyle bir dana füme atayım. Şunu şurada bir yerde yemeye kalk. Sadece şu ekmeğe verirsin. Şu ekmeğe 20 euro verirsin sadece yani. Şunu da 2 kişi doyar bu arada. Rahat doyar. Daha ne olsun ya. Affınıza sığınarak bir ısırık alayım şundan. Bakayım nasıl oldu. Harika. Kotor videosunun artık burada sonuna geliyoruz. Yarın Dubrovnik'e doğru yola çıkacağız. Dubrovnik videosunu da ayrı bir video olarak yapacağım. Buradan Dubrovnik'e nasıl gidiliyor, ne oluyor, ne bitiyor, otogar falan hepsini göstereceğim. Dubrovnik'te görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Videoları beğenip yorum atıp desteklerinizi esirgemezseniz beni mutlu edersiniz. Abone değilseniz de abone olursanız da sevinirim. Hepinize Kotor'dan selamlar, sevgiler diliyorum. Hoşça kalın.